İşin zor kısmı tarama olur sanıyordum ama esas markerları geri sökmek daha zormuş. Bir de pahalı bunlar. Sonra kullanırım diye düzgün düzgün söküp tekrar yerine yapıştırıyorum. Herkese merhaba. Bugün Creality Raptor ve Raptor X 3D tarayıcıları inceleyeceğiz. Ben daha önce Creality'nin çıkarttığı 3D tarayıcılardan CRScan 01, Ferret ve Lizard modellerini incelemiştim. Bunların her birinin kullanım amacı farklıydı. Ancak kullandıkları tarama teknolojisi aynıydı. Hepsinde kızılötesi bir tarama cihazı vardı. Creality ilk olarak Raptor'la beraber ise genelde endüstriyel sınıf tarayıcılarda görmeye alışkın olduğumuz mavi lazer teknolojisini getirdi. Onun hemen ardından ise biraz daha gelişmiş diyebileceğimiz bir modeli olan Raptor X geldi. Ben de bugün hem bu iki tarayıcıyı inceleyeceğim hem de aynı modeller üzerindeki tarama performanslarını mukayese edeceğim. Şimdi gelin önce bir cihazların genel özelliklerine bakalım, ardından yaptığım örnek taramalarla devam edeceğiz. Cihazın özellikleri karşılaştırmalı olarak Creality'nin sitesinde gayet net bir şekilde belirtilmiş. İlk olarak tarama moduyla başlayalım. Az önce söylediğim o endüstriyel sınıf tarayıcılarda kullanılan mavi lazerlerden Raptor'da 7 tane paralel mavi lazer bulunurken Raptor X'te bu 7 mavi paralel lazer haricinde 34 çapraz lazer de bulunuyor. Bu özelliklerin haricinde her iki cihazda da yine kızılötesi taramada bulunuyor. Her iki cihazda lazer taramalarında 0.02 mm'ye kadar bir doğruluk sağlayabilirken Raptor X'te kızılötesi doğruluk 0.05, Raptor'da ise 0.1 mm olarak belirtilmiş. Tarama hızlarına baktığımızda yine paralel lazerlerde ve kızılötesinde hızlarının aynı olduğunu görüyoruz. Ancak Raptor X çapraz lazer teknolojisiyle bir şeyi tararken çok daha hızlı bir tarama gerçekleştirebiliyor. Yine tek kare yakalama aralıkları da aynı şekilde 7 paralel lazerde ve kızılötesinde aynı iken Raptor X'te çapraz lazer devreye girdiğinde çok daha geniş bir alanda tarama gerçekleştirilebiliyor. Dış mekan taramasında lüks önemli bir değerdir. Gördüğünüz gibi burada en düşük değer 30.000 lüksle kızılötesinde. Yani öyle güneş altında kızılötesiyle tarama yapmak kolay olmuyor. Ancak her iki cihazda paralel lazere geçtiğinde daha iyi bir dış mekan taraması yapabiliyor. Ancak Raptor X'in farkını yine çapraz lazerlerde görüyoruz. 100.000 lüks değerinde dahi dış mekanda tarama yapmak çapraz lazerle mümkün oluyor. Sistem gereksinimleri bence önemli bir detay. Çünkü tarayıcıyı almakla iş bitmiyor. İyi bir bilgisayara da ihtiyacınız var. Örneğin Raptor X üzerinden gidecek olursak her ikisini de siz yan yana mukayese edebilirsiniz. Ben Raptor X üzerinden gideyim. Hani i7 ve daha iyi bir işlemci, Nvidia grafik kartı önerilmiş, 8 GB bir belleği olsun ya da daha üstü diye ve 32 GB'lık bir RAM önerilmiş. Minimum gereksinimlerde ise yine i7 var. İşlemci olarak Nvidia grafik kartı hani 6 GB da olabilir denilmiş ve 16 GB'lık bir RAM önerilmiş minimum sistem gereksinimlerinde. Dediğim gibi siz mukayese yapabilirsiniz ama Raptor'da bu birazcık daha düşük. Kablosuz tarama aslında iki cihazda da mevcut. Ancak Raptor X Scan Bridge ile beraber geldiği için ekstra bir modül almanıza gerek kalmıyor. Yani kablosuz bağlantıyı ve enerjiyi sağlayan modül bu. Ve bu modül Raptor'la da tam uyumlu olarak çalışıyor. Ancak kutu içeriğinde Scan Bridge gelmiyor. Bunu ayrıca almanız gerekiyor. Tarayıcıların genel özellikleri bu şekilde. Şimdi önce şu teknik iki parçayla bir farklarına bakalım. Bütün modları kullanacağım. Yani paralel lazer, çapraz lazer ve kızılötesiyle şu parçaların taramalarını önce bir mukayese edelim. İlk olarak şu büyük parçayla başlayalım. Mavi lazer teknolojisinin en güzel yanlarından biri bu tarz metalik olan malzemeleri rahat bir şekilde tarayabilmesi. Ancak mecbur olduğumuz bir şey de var ki o da model üzerine takip markerları yapıştırmak durumunda olmamız. Bu takip markerları oldukça işimize yarıyor. Çünkü tarama takibini kızılötesi taramalarda olduğu gibi geometri üzerinden değil, markerların bulunduğu konum üzerinden sağlıyor. Böylece siz doğru aralıklarla modelin üzerine yeterince marker yapıştırırsanız tarama esnasında takibin kaçması imkansız oluyor. Ben de önce modelin üzerine bu markerları yapıştırdım. Gördüğünüz gibi döner tablamın üzerinde de takip olması için çeşitli yerlere markerlar yapıştırılmış
çalıştırılmış durumda. Bu bana önemli bir avantaj sağladı. Tarayıcının en güzel özelliklerinden bir tanesi tabii ki Creality Scan yazılımının da önce sadece markerları tarayıp onların bulunduğu konumları hafızaya almasını sağlayabiliyorsunuz. Bu işlemi çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Cihazı markerların üzerinde hızlıca hareket ettirerek konumlarını hafızaya almasını sağlıyorsunuz ve bu da tarama işlemine başladığınızda size bir avantaj sunuyor. Ben de bu işlemleri yaptıktan sonra taramaya başladım. Tarama gayet hızlıydı. Hem Raptor hem de Raptor X'in hem paralel hem de çapraz lazerleriyle yaptığım taramalarda herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Önce Raptor modelinin paralel lazeriyle yaptığım taramayı size göstereceğim. Gördüğünüz gibi büyük parça üzerinde hiçbir eksiklik yok. Gayet güzel, başarılı bir tarama olmuş. Girintiler, çıkıntılara kadar son derece başarılı olduğunu söyleyebilirim. Şöyle biraz yaklaştığımızda üzerinde yazıların bulunduğu, işte ufak tefek hasarların bulunduğu yerlerin bile gayet net bir şekilde çıktığını görebilirsiniz. Kenar köşe noktalarına da baktığımda keskinliği oldukça başarılı. Yani daha önceden kızılötesiyle yaptığım taramalara açıkçası hiç benzemiyor. Bu tarama dosyası üzerinde Creality Scan programı üzerinde bulunmayan hiçbir noktaya temas etmediğimi de belirtmek isterim. Yani herhangi bir düzenleme programı kullanmadım. Taranmış dosyanın en ham halini şu anda görüyorsunuz. Hemen Raptor'ın paralel lazerinden Raptor X'in paralel lazerle taramasına geçelim. En az onun kadar başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani herhangi bir kusuru yok. Taranmayan bir yer, bir boşluk gözüme çarpmıyor. Oldukça başarılı bir tarama. Şu yani yazı kısmına geldiğimizde sanki bana Raptor daha keskin bir sonuç verdi gibi geliyor. Bu sonradan yaptığım işte dedim ya Creality Scan üzerindeki ayarlamaları yapıyorum. Onunla da biraz alakası olabilir. Çok hakim değilim açıkçası yazılıma. Biraz Raptor'ın daha keskin geldi şuradaki yazıları bana ve yine Raptor X'te pürüzlü dokunun biraz daha fazla olduğunu görüyorum. Raptor'da ise bu kadar pürüzlü bir doku oluşmamıştı. Ancak yine sonuçlar son derece keskin ve bu söylediklerimin hepsi de farklı düzenleme programlarıyla daha iyi hale getirilebilir. İki dosyanın da böyle özellikle o detayların ve yazıların bulunduğu kısmı kesip şöyle yan yana da koyacağım. Sizler de yakından farklarını değerlendirebileceksiniz. Raptor X'in bir de çapraz lazerle yaptığı taramaya bakalım. Aslında çapraz lazerin özelliklerini düşündüğümüzde bu onun için bile küçük bir parça denilebilir. Yine de 45-46 santimlik bu model üzerinde oldukça güzel bir performans sergiledi. Gördüğünüz gibi ufak girinti olan deliklere kadar herhangi bir kayıp bir şey yok. Hatta bu performansın bence paralel lazerden daha iyi bile olduğunu söyleyebilirim. Belki yazı detayları paralelde daha iyi çıkmış olabilir ama genel olarak sanki yani gözüme daha hoş geldi tabii. Detaylı bir ölçüm yapmadım bu model üzerinde. Yine şöyle yazılara bakalım. Son derece net bir şekilde çıkmış. Burada da işte o lazerlerin getirdiği hafif çizgilenmeler oluyor çapraz lazerlerin. Ancak tarama verisi için olumsuz bir etkisinin olduğunu söyleyemem. Genel olarak hem paralel lazerleri hem de bu çapraz lazerle yaptığım tarama bence oldukça güzel. Bu iki parçayı artık 3D tarayıcılarda standart 2 test modeli haline getirdim. Bunu bir önceki yaptığım tarama videosunda da görebilirsiniz. Bunu yapmamdaki amaç hem bundan önceki videoda hem de bundan sonraki videolarda eğer farklı tarayıcılar arasında kalırsanız kafanızda bir soru işareti olursa en azından aynı modelleri referans alarak karar vermenizi bir nebze kolaylaştırabilirim diye düşündüm. Umarım sizler için faydalı bir karar vermişimdir. Şimdi gelin bu küçük parçayla yaptığım testlerle devam edelim. Gördüğünüz Raptor'ın paralel lazer özelliğiyle yapılmış bir tarama. Üzerinde herhalde ufak tefek marker izleri haricinde söyleyebileceğim olumsuz hiçbir şey yok. Yüzey kalitesi son derece başarılı. Modelin birçok noktasındaki detaylar yine gayet keskin bir şekilde çıkmış. Bunu yine şu üzerindeki yazıda görebiliyoruz. Hatta arka kısımda 1-1 yazan bir yer var. Hem oldukça küçük hem de kabartısı az olan bir detay diyebilirim. Elbette lazerin ulaşamadığı bazı noktalar oluyor. Şöyle arkalarda ufak tefek boşluklar var ama o kısımlara bile yeterince iyi girip tarama gerçekleştirebilmiş. Hatta benim ilgimi çeken detaylardan bir tanesi delikler konusunda gerek kızılötesi gerekse mavi lazer bir yere kadar girebiliyor. O yüzden derinliklerde problemler her zaman olur. Bu da bütün tarayıcılarda doğal kabul edilir. Ancak ufak tefek girintilerdeki o vida yuvalarına kadar taramayı gerçekleştirebilmiş. Eğer yazılım marker izlerini de güzel bir şekilde yok edebilseydi bu model üzerinde hiçbir kusur olmadığını söyleyebilirdim. Aynı model üzerinden Raptor X ile devam ediyoruz. Yine paralel lazer teknolojisi kullanılarak yapılan bir tarama. Açıkçası Raptor'dan bir farkı olduğunu söyleyemeyeceğim. Olumlu ya da olumsuz gözüme bir farklılık çarpmıyor.
Yüzey o büyük parçada olduğu kadar pürüzlü değil. Yani öbüründe Raptor'ı biraz daha başarılı bulmuştum. Ancak bu küçük parça üzerinde tarama çok güzel gerçekleşmiş. Yazılar, gene o ufak tefek yazılar çok net bir şekilde okunabiliyor. Hatta az önce gösterdiğim vida yerine baktığımda burada işte vida yuvalarının biraz daha fazla ve net çıktığını söyleyebilirim belki. Bu da elbette tarama süresine, o esnada hangi açıda tarayıcıyı tuttuğunuza kadar etki edebilecek bir şey. Yani bunu büyük bir fark olarak söylemiyorum. Genel olarak son derece başarılı bir tarama. Aynı parça üzerinden Raptor X ile devam ediyoruz. Şimdi ise çapraz lazerle taranmış olan versiyonunu görüyorsunuz. Özelliklerinde de belirttim. Az önceki büyük parçada da söylemiştim. Aslında çapraz lazer teknolojisini bu kadar küçük parçalar üzerinde kullanmaya gerek yok. Çünkü kullanım amacı o değil. Çok daha büyük parçalar üzerinde çalışmak gerekiyor. Paralel lazer teknolojisi ise tam bu parçalar üzerinde çalışmak için uygun. Ancak elbette bir deneme yaptım ve güzel de bir netice aldım. Yine modelin kenar köşeleri gayet net ve keskin bir şekilde çıkmış. Yazılar okunuyor. Yüzeydeki pürüzlenmeyi zaten siz de fark etmişsinizdir. Paralel lazerdeki pürüzlenme çok azdı. Burada ise hani böyle bir doku olmamasına rağmen çapraz lazer yüzeyde bir doku oluşturuyor. Paralel lazerle yaptığım taramalarda hem Raptor'da hem de Raptor X'te model üzerinde hiç boşluklar olmazken çapraz lazerde ise ufak tefek boşluklar oluşmuş. Evet, çapraz lazerle böyle ufak bir parça üzerinde çalışabiliyorsunuz ama esas kullanım amacının bu olmadığını şu çalışmadan sonra ben anladım. Ve aynı nesnenin kızılötesi taramalarına bakalım. Tabi lazer teknolojisiyle yaptığımız taramaları gördükten sonra kızılötesi taramayı eminim hiçbiriniz beğenmeyeceksiniz. Ben de beğenmedim zaten. Bu gördüğünüz model Raptor'ın kızılötesi taraması. Bir kızılötesi taramanın lazerle mukayese edilemeyeceğini anladım. Gördüğünüz gibi detay kayıpları çok fazla. Keskin olması gerekli olan hatlar burada çok fazla yuvarlanmış. Yani şu yazının olduğu yere bile baktığınızda bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yazı artık okunaklı değil. Arkada orada 1-1 vardı. Mesela artık orada neredeyse bir şey yok. Ufak 2 tane nokta gibi kabartı oluşmuş. Marker izleri çok daha belirgin. Bu arada artık takibi kolaylaştırmak için markerlardan faydalanabiliyorsunuz kızılötesi taramalarda. Yani artık sadece geometri üzerinden bir tarama yapmanıza gerek kalmıyor. Bu bir avantaj olsa da marker izlerini CRS-Scan çok iyi tolere edemiyor. Bu noktada mutlaka yardımcı farklı modelleme ya da düzenleme programlarından yararlanmanız gerekiyor. Kızılötesinde yaşadığım bir sorun daha vardı. O da siyah taramalar. Bilindiği üzere kızılötesiyle tarama yaparken siyah renkleri çok iyi alamıyorduk. Bu modelin de ortasındaki silindir siyah yapıda olduğundan dolayı bu kısımları ilk başta tarayamamıştı. O nedenle ben yüzeyi matlaştırmak için bir kağıt bantla sardım ve taramayı o şekilde yaptım. Bir de Raptor X'in kızılötesi performansına bakalım. Evet, Raptor'a göre daha iyi bir sonuç elde ettiğimi net bir şekilde görebiliyorum. Bir defa keskinlik Raptor X'te çok daha fazla. Zaten bunu özelliklerinde de görmüştük. Kızılötesi doğruluk oranı Raptor'ın tam 2 katı. Elbette genel olarak baktığımızda yine lazer teknolojisinin çok gerisinde olmakla beraber diğer taramaya göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İşte yazılar birazcık daha sanki böyle belirgin hale gelmiş gibi. Yine şöyle iki kızılötesi taramayı da yan yana koyarak size gösteririm. İki tarama arasındaki farkı daha net bir şekilde algılayabilirsiniz. Her iki tarayıcıda da renkli tarama özelliği bulunuyor. Bunu hem kızılötesinde hem de lazer teknolojisinde gerçekleştirebiliyorlar. Ben de şöyle bir model üzerinde her iki cihazla denemeler yaptım. Şu anda Raptor X'in kızılötesi özelliğiyle yaptığım taramayı görüyorsunuz. Üst bölümlerde hiçbir problem yok. Gayet güzel bir tarama gerçekleşmiş. Renklerde de bir karışma söz konusu değil. Ancak alt bölüme baktığımızda işte ayakkabı detayları çıkmamış ya da onu zeminle birleştirmiş, oradaki renkleri, geometriyi düzgün tutturamamış. Bacağın da alt bölümlerinde ve ön bölümlerinde çeşitli kayıplar var. Bu gibi taramalarda en büyük problem yansımadır. Özellikle kızılötesi taramalarda. Yüzeylerde yansıma olduğunda az önce gördüğünüz gibi boşluklar oluşabilir. Bunu ortadan kaldırmak için tarama spreyleri kullanılabilir. Genel tarama spreyleri yüzeye sıktığınızda model böyle pudra gibi kaplar ve mat bir yüzey oluşturur. Ancak renkli taramalar içinde şeffaf tarama spreyleri bulunuyor. Benim elimde olsaydı deneyecektim ama muhtemelen bunu yapsaydım o görmüş olduğunuz boşluklar da ortadan kalkardı. Lazerle de renkli taramanın yapılabildiğinden bahsetmiştim. Ancak elbette renksiz olan işlemlerde olduğu gibi renkli işlemlerde de mutlaka marker kullanılması gerekiyor ve bu markerlarda yüzeyde bir renk olarak çıkıyor. Gördüğünüz Raptor X'in çapraz lazer teknolojisi kullanılarak yapılmış bir renkli tarama. Az önceki kızılötesine göre kayıplar oldukça az ve diğerine göre çok daha iyi bir tarama gerçekleşmiş. Ancak yine de özellikle şu pantolonun belli bölümlerine baktığımızda bazı kısımların boşluklu kaldığını fark edebiliyoruz. Yine maskesinin çevresine baktığımızda burada da benzer boşluklar oluşmuş.
oluşmuş. Peki bir de paralel lazere bakalım. Paralel lazere geçtiğimizde olayın seyri değişti. Renklerde zaten hiçbir problem yok. Hiçbirinde yoktu. Yani o kızılötesindeki karmaşıklık ve boşluklar haricinde renkleri gayet güzel bir şekilde tutturmuş. Ama tarama kalitesi açısından tam böyle bu boyuttaki nesneleri taramaya uygun olduğu için bakın paralel lazerde boşluklar ve kayıplar çok az. O ne pantolonunda gördüğümüz o boşluklar var ne de kafasının sağında, solunda, yanında hiçbir boşluk görünmüyor. Renklerin, desenlerin birbirine karışmadığı, geometrik olarak da üzerinde herhangi bir hata bulunmayan çok güzel bir tarama gerçekleşmiş. Elbette renkli bir tarama yaptığınızda öyle üzerinde markerlar gözüksün istemezsiniz. O nedenle farklı bir 3 boyutlu modelleme ya da düzenleme programından faydalanarak bu kısımları tekrar boyamanız gerekecektir. Karışık desenlerde ise bu çok daha zor olur. Genelde böyle tarayıcıların satış sitelerine girildiğinde hep bir para gösterilir. İşte paranın üzerindeki küçük detayları dahi gösterebiliyor diye. Hiç denememiştim ama şu paralel lazerden açıkçası etkilendim ve bir para üzerinde de acaba desenleri görebilir miyim diye bir deneme yaptım. Aslında taramaya çok uygun bir nesne değil çünkü parlak gümüş ve altın renklerinden oluşuyor paramız. Ama yine de gördüğünüz gibi hani Atatürk silüetini biraz olsun çıkartabilmiş. Üzerinde de tam olarak belli olmasa da ne yazdığını biz de bildiğimiz için Türkiye Cumhuriyeti yazısı biraz olsun okunabiliyor. Çok başarılı bir tarama olduğunu elbette söyleyemem ama bu kabartılarla da biraz alakalı. Çünkü bu parçalar üzerinde görmüştük. Yani kabartısı biraz daha fazla olduğunda o keskinliği ve netliği verebiliyor. Elbette paranın parlak yapısı da bunda olumsuz bir etkisi olmuştur. Bu taramadan sonra gördüğünüz bu Game Boy modeli üzerinde de çalıştım. Hazır yeri gelmişken bu noktada küçük bir duyuru da yapmak istiyorum. Ben yeni bir YouTube kanalı açtım. Kanalın adı 4 dakikada inceleme. Burada 3 boyutlu yazıcı videoları da olacak. Tarama, lazer cihazları ya da çok farklı teknolojilerin 4 dakika içerisinde özelliklerini anlattığım ve kullanım tecrübelerimi paylaştığım kısa videoları bulabileceksiniz. Özellikle böyle uzun inceleme videoları sizi sıkıyorsa ya da sadece beni desteklemek isterseniz yeni açtığım bu YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Aşağıdaki açıklama bölümüne linkini ekleyeceğim. Orada biraz daha keyfime göre biraz daha eğlenceli içerikler de açıkçası üretmek istiyorum. Şimdiye kadar sadece bir tane 3 boyutlu yazıcı incelemesi paylaştım ama bir sonrakinde ters köşe bir video olacak. Bu Game Boy'un incelemesini yapacağım. İşte retro oyunların oynanabildiği eğlenceli bir oyuncak diyebiliriz. Neyse biz şimdi kaldığımız yerden bu Game Boy'un taramasıyla devam edelim. Şu anda gördüğünüz Raptor X'in paralel lazer teknolojisiyle yaptığımız tarama. Oldukça güzel görünüyor. Üzerindeki ufak tefek yazılar yani böyle biraz belli belirsiz okunabiliyor. Arkadaki o L1, L2, R1, R2 tuşlarının yazıları yine okunaklı. Her zaman olduğu gibi markerları koyduğum yerlerde kayıplar oluşmuş. Genel hatları gayet güzel. Camı zaten tarayamayacağından dolayı orası doğal olarak boş. Tuşlar üzerindeki harfler ve semboller de gayet okunaklı. Bir de çapraz lazerle yaptığım taramaya bakalım. Burada farklı bir işlem gerçekleştirdim. Eğer isterseniz çapraz lazerle tarama yaparken belli bir bölümünün paralel lazerle ultra detaylı çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu model üzerinde de bunu denedim. Gördüğünüz gibi genel olarak yine öyle çok büyük bir problem yok. Çapraz lazerin işte daha dokulu bir yüzey çıkarttığını zaten önceki modellerde de görmüştük. Ufak tefek bazı kayıplar var. Genel hatlarının güzel olduğunu söyleyebilirim. Benim tarama işlemim bittikten sonra dedim ki şu tuşların olduğu yere ultra detaylı tarama yap. Önce siz alanı seçiyorsunuz ve daha sonra sadece bu bölgenin taramasını tekrar paralel lazerle gerçekleştiriyorsunuz ve bu gördüğünüz paralel lazerle yapılabilecek en detaylı tarama. Az önce standart ayarlarda işte Select, Start gibi yazıların bu kadar net olmadığını görebilmiştik. Ancak ultra detaylı taramaya geçtiğimizde buradaki tuşlar, semboller, yazılar çok daha net bir şekilde çıktı. Yine bu kısımları şöyle yan yana koyup farkı daha net bir şekilde görmenizi de sağlayacağım. Açıkçası Raptor X'teki bu özelliği çok beğendim. Siz büyük ve detaysız bir nesneyi tarıyor olabilirsiniz ancak çok küçük bir noktada detaya ihtiyacınız olabilir. Ve burada hemen o bölgeyi silip direkt paralel lazere geçiyorsunuz ve ultra detaylı taramayı o kısımda gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence çok önemli ve başarılı çalışan bir özellik. Bu paralel lazerdeki detayları biraz daha görmek istedim ve gördüğünüz gibi girintisi, çıkıntısı çok fazla olan işte sanatsal ya da dekoratif diyebileceğimiz bu nesne üzerinde de çalıştım. Bu gördüğünüz Raptor X'in paralel lazer teknolojisiyle yapılmış bir tarama. Modele yakından baktığımda o girintilerin, çıkıntıların
çıkıntıların, desenlerin çok iyi çıktığını söyleyebilirim. Gerçek nesne üzerinde görüp de tarama üzerinde göremediğim detaylar yok denebilecek kadar az. Ben bu modelin baskısını 3 boyutlu yazıcıyla 0.2 milimetrelik yani 20 mikronluk katman kalitesinde bastım. Ve taramanın üst yüzeylerine baktığımızda bu 20 mikronluk katman çizgilerini dahi görebiliyoruz. Derin girintileri, çıkıntıları olmasına rağmen üzerinde neredeyse hiçbir boşluğun olmadığı çok başarılı bir tarama oldu. Farklı alanlardan orta ve küçük ölçekli birçok tarama yaptım. Ancak esas merak ettiğim şu çapraz lazerin büyük bir nesne üzerinde nasıl bir performans göstereceğiydi. O nedenle bir tane araba kapısı tarattım. Arkadaşlar 3 boyutlu tarama güzel bir şey ama kesinlikle Haziran'ın ortasında öyle sıcağında değil. Gölgede bile şu an aşırı sıcak var. Evet, şu anda tarama gayet güzel gidiyor. Beklediğimden hızlı olduğunu da söylemeliyim. Yani neredeyse tek seferde geçtiğim yerler yeşil renge dönüyor. Şu anda bir sıkıntı yok. Büyük ölçüde de bitti denilebilir tarama. Büyük ölçüde demeyeyim de yarısını kapının şu anda tamamladım. Cam tarafı falan bitti. Siyah noktalarda biraz zorlandığını görebiliyorum. Bakın şu anda aynanın üzerindeki hani yan kısmını biraz taradı ama hani oraları böyle gölge gibi mi algılıyor? Bazı noktaları tarıyor. Mesela şu üst çerçeveyi falan taradı. Bakın bazı açılara geldiğinde şöyle yan çevireyim bakayım. Farklı açılardan yaptığım zaman siyah kısımları da tarayabildiğini fark ediyorum. Az önce dedim ya farklı açılarda olduğunda siyahları da güzel taramaya başlıyor diye. Bakın o yakınlıkla da alakalı olabilir. Biraz daha yaklaştım zaten şu anda tarama sol taraftaki şeridine bakarsanız o da yeşile döndü. Yani sprey sıkmayı planlıyordum. Şu anda ona hiç gerek kalmadı. Aynen buraları da gayet güzel taradı. Evet. Problem oluyor dediğim yerlerin hepsi şu anda tarandı gibi bir şey. Tarama beklediğimden çok daha kolay bir şekilde gerçekleşti diyebilirim. Bir defa metalik bir yüzey olmasına rağmen herhangi bir problemle karşılaşmadım. Kapının genel hatları, kolu, o kapı kolunun arkasındaki girinti, derinlik, anahtar yeri her şey çok net bir şekilde çıkmış. Öyle ki cam, ayna ya da krom parçalara yapıştırdığım kağıtların ya da kağıt bantların dokusu dahi çıkmış. Tarama yaparken şunu fark ettim ki bir kapı değil çok daha büyük bir alanı da Raptor X ile tarayabilirsiniz. Elbette araba
gibi büyük parçaları tek parça halinde taramak çok mantıklı olmaz. Çünkü bu sefer veri çok büyür ve üzerinde çalışmak zor olur. O nedenle araba gibi büyük bir şey tarayacaksanız dahi bunu parçalar halinde yapıp daha sonra birleştirmek daha mantıklı olabilir. Genel olarak iki cihazın da tarama kalitesini beğendim. Ufak yazı detaylarına kadar çok keskin sonuçlar alabiliyorsunuz. Raptor X'in işlemcisi Raptor'dan daha iyi, daha hızlı olması gerekiyor. Ancak tarama esnasında bunu öyle çok büyük bir fark olarak algılamadım. Yani paralelde ya da kızılötesi taramasında öyle hissedilir bir fark yoktu. Ancak elbette büyük nesneler üzerinde çapraz lazerin de büyük bir fark yarattığını söyleyebilirim. Kızılötesi taramayı beğenmedim. Yani önceki modellerden işte Lizard, Ferret gibi modellerden daha iyi bir sonuç elde ettiğimi söyleyemem. Belki sadece hobi işleri ya da işte hani bir insan taranacaksa, bir heykel, bir büst yapılacaksa o zaman kızılötesi tarama tercih edilebilir. Bu modelde belirtmemişler ama o tırda yazıyordu Creality'nin sitesinde. Kızılötesi taramanın göze herhangi bir zararının olmadığıyla ilgili. Lazerli tarama ise göz açısından sakıncalı olabilir. O nedenle kullanırken dikkatli davranmanızı tavsiye ederim. Kablosuz bağlantı çok güzel çalışıyor. Kablolu bağlantı kadar hızlı değil. Taramanın yavaşladığını fark ediyorsunuz. Ama yine de hızlı bir tarama yapıyor. Ben arabanın kapısını taratırken oldukça rahattım ve kablolu bağlantıyı hiç aramadım. Hareket özgürlüğü açısından da özellikle böyle büyük parçalarda çok işe yarayacaktır. Hem paralel hem de çapraz lazerler gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Ancak bunun bilgisayarınızın performansıyla da doğru orantılı olduğunu unutmayın. Örneğin benim bilgisayarımda 16 GB RAM vardı. Ancak bu bana yeterli gelmedi ve RAM kapasitesini 32 GB'a yükselttim. 32 GB'a yükselttikten sonra ise yaptığım çalışmalarda hiçbir problemle karşılaşmadım. Eğer tarama için bir bilgisayar alacaksanız ya da mevcut bilgisayarınızın donanımını yükselteceksiniz, özellikle RAM konusunda bir tavsiyede bulunabilirim. RAM tercih ederken megahertz'i ne kadar yüksek olursa ve CL değeri yani tepki süresi ne kadar düşük olursa tarayıcınızdan o kadar iyi performans alırsınız. Creality Scan yazılımını hem beğendim hem beğenmedim. Nasıl böyle bir tezatlık oluyor diyeceksiniz. Beğendim çünkü çok basit bir uygulama. İlk defa tarayıcı kullanacak biri dahi çok kısa süre içerisinde yazılıma hakim olup tarama yapmaya başlayabilir. Beğenmedim çünkü profesyonel işlerde tarama sonrası işlemler için çok az ayar seçeneği var ve mevcut ayarları da yetersiz buldum. Tarama sonrası az ya da çok model üzerinde zaten işlemler yapılıyor. Bunun için ön düzenlemelerde Mesh Inspector ya da Mesh Mixer, detaylı düzenlemeler için ise elbette kullanım amacınıza da bağlı olarak Fusion 360, Revit, Blender ya da Siemens NX gibi programlar kullanılabilir. Bir de bu yazılıma mutlaka bir döner tablo uyumu gelmeli. Yani Creality döner tablo üretmeli ve yazılımına da bunu entegre etmeli. Şu anda böyle bir seçeneği olmadığı için ben kendi elimdeki döner tabloyu manuel olarak kontrol ederek tarama gerçekleştirdim. İkisi de güzel tarayıcılar, tersine mühendislik için kullanılabilir. Burada önemli olan kullanım amacınız. Eğer genelde daha fazla detaya sahip ufak tefek nesneler üzerinde çalışacaksanız Raptor sizin için yeterli olacaktır. Ancak ben hem küçük parçaları hem de büyük parçaları taramak istiyorum diyorsanız, örneğin benim yaptığım kapı gibi ya da ondan daha büyük nesneleri tarayacaksanız tercihinizi Raptor X'ten yana kullanmanızı tavsiye ederim. Her ne kadar mavi lazer teknolojisini kullanan endüstriyel tip profesyonel tarayıcılara göre fiyatları uygun olsa da genel olarak pahalı cihazlar. O nedenle bence bu noktada tercihinizi kesinlikle nokta atışı yapmalısınız. Benim Raptor ve Raptor X hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve size bir fikir verebilmişimdir. Raptor X ile farklı projeler yapmaya devam etmek istiyorum. Eğer sizin de önerileriniz varsa lütfen bunları benimle paylaşın. Ayrıca bu videoyu nasıl buldunuz ya da tarayıcıları nasıl buldunuz, yorumlarınızı da bekliyorum. Tarayıcınız sorunsuz, taramalarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.